Franchise korku ve hislerle geri dönüyor. Justin Long, Hulu ve Disney Plus'ın şaşırtıcı derecede yankı uyandıran korku komedi serisinde yetenekli gençlerden oluşan bir kadroya liderlik ediyor. Stranger Things gibi yetişkinleri, gençleri ve araları serileştirilmiş bir korku yaklaşımıyla büyüleyen şovlarla, eski güzel Goosebumps'ın oyuna geri dönmesi sadece bir zaman meselesiydi. Geçtiğimiz 10 yılda 2 film uyarlaması yayınlanmış olmasına rağmen, 90'ların ortalarından sonlarına kadar seri televizyona dalmamıştı. O zamanlar korkunç hikayelerini Teen Nick'in çağdaşı Are You Afraid'den farklı olmayan bir antoloji formatında sunuyordu. Karanlık mı? 2023 versiyonunun başında Rob Letterman ve Nicholas Stoller yer alıyor, tutarlı bir kadro ve ortam, artan heyecanlar, gençlik alegorileri ve hatta birkaç kahkaha içeren bir dizi hazırlıyorlar. Kendimizi güzel, kasvetli Pasifik Kuzeybatı havası için Port Lawrence, Washington'da buluyoruz ve yıl 1993. Zavallı bir genç, tek başına büyük bir evde tek başına, ürpertici bodrum katına gidiyor, teraryumun içine bir solucan düşürüyor ve başına ateşli bir trajedi gelmeden önce biraz günlük tutuyor. Daha sonra 2023'e doğru ilerliyoruz ve her türlü yönden korkmak üzere olan çocuklarla tanışmaya başlıyoruz. Yetenekli ve sevimli oyun kurucu Isaiah, onun alaycı, eşcinsel en iyi arkadaşı James, zeki ve güzel komşusu Margot, kıskanç kız arkadaşı Alison, Lucas adında binalardan falan kaykayla kaymayı seven gözü pek bir çocuk ve gölgelerde aptalları trolleyen bir kız, sonradan onun Isabella olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca bazı ebeveynlerle de tanışıyoruz. Yerel kafenin sahibi Lucas'ın annesi Nora, Margot'un aynı zamanda okulda rehberlik danışmanı olan babası Colin ve Isaiah'ın babası Ben, serinin ilk anlarında o çocuğun öldüğü, yeni ikamet edilen büyük evin onarımından sorumlu müteahhit. Peki bu garip evin sakini kim? Bu neden Nathan Bratt olsun ki? Bilisi İngilizce öğretmeni ve evin asıl sahibinin soyundan gelen ve bagajı ne olursa olsun, berbat öğretmeninin maaşıyla bir yer sahibi olabilmek için can atan, ta ki o rezil gençler bir şey atana kadar. Orada parti yapıyor, hayaletli nesneleri topluyor, ölü çocuğun ruhunu kızdırıyor ve yanlışlıkla Bratt'i ele geçirmek ve ona uzun zaman önce haksızlık eden akranlarından intikam almak için onu kullanmak için onu serbest bırakıyor. Yani evet, tanıştığımız ebeveynler ve gençler, geçmiş ve şimdiki hikayeleri birbirine bağlı. 1993'te bazı şeyler ters gitti ve şimdi yeniden yüzeye çıkıyor. Gülyabaniler onları yakalayacak ve bu, anlamlı mı? Görüyorsunuz, bu perili eşyaların çocuklara bulaşma şekli her birinin benzersiz duygusal bagajına dokunuyor. Gelecek konusunda endişeli misiniz? Henüz gelmemiş korkuların meşhum görüntülerini geliştiren hayaletli bir Polaroid kameraya sahip oluyorsunuz. Sadece bir avuç eşcinselin olduğu küçük bir kasabada eşcinsel bir çocuk olarak geçinmek için kendinizin milyonlarca farklı versiyonu olmanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bam! Klonlanıyorsun. Çocukları internette trolleyerek içinizdeki öfkeyi dışarı çıkarmaktan çok mu keyif alıyorsunuz? Troll oluyorsun. Anladık. Sınırda Willy Wonka benzeri. Ancak daha fazla vücut dehşeti ve çok daha az tuhaf yargılar var. Biraz hileli de olsa harika bir şey. Her bölümün başlığı klasik bir Goosebumps kitabından geliyor ve basılı biçimde tanıtılan ürkütücü duruma biraz değiniyor. Ancak karakterlerin kişisel yolculuklarıyla örtüşecek şekilde ele alındığı için yaklaşım bayatlamaktan ziyade tatmin edici. Oyunculuk yardımcı oluyor. Gençler kendi rollerini güçlü ve dokunaklı bir şekilde oynuyorlar, endişelerini inandırıcı ve sempatik bir şekilde aktarıyorlar. Huebel ve Harris daha dramatik, daha az komedi rollerinde de iyi iş çıkarıyorlar. Biraz kafa karıştırıcı olan tek performans Long'unki. En başından beri, parti yapan gençlerin maskaralıklarına tepki veren, oldukça sağlam, heteroseksüel bir adam. Havalı öğretmen, olmaya çalışan bir adam olarak mükemmel ve böyle bir karakterin genç bir hayalet için bir araç haline gelmesi akıllıca bir dönüş. 90'ların havalı genç sesini, gevşek çeneli ve telaffuzu belirsiz bir şekilde ele alması eğlenceli ve gencin ruhu yeni bedeninin tadını ilk kez çıkarırken Proclaimers'ın, "I'm Gonna Be" şarkısıyla etrafta dans etmesini izlemek eğlenceli. Bir kahkaha atmak için iyidir. Pek çok olumlu yönüne rağmen, belirli noktalarda korkutucu olması istendiğinde ses tonu tuhaflaşıyor. Şu ana kadar ondan gerçekten korkmadık ama birden korkmaya mı başlayacağız? Bu durum, ruh sahibinin sahip olduğu kişiyle ben, kendim ve Irene tarzında savaşması ne yazık ki ne komik ne de bizi fazla hissettirecek kadar korkutucu bir duruma yol açıyor. Ancak insanları çok fazla korkutmamak bunun gibi aile dostu bir korku komedisinin amacı olabilir. Bu yüzden bununla ne yapılacağını söylemek zor. Sonuçta bu, duygusal derinlik ve gelişimsel hassasiyetle hayata geçirilen eğlenceli bir gösteri. İlk bölüm gibi erken bir zamanda tanıtılan bir tema,
gençlerin riskli davranışlarda bulunmaya programlı olduğu ve bazen bunun için bazı ciddi sonuçlara maruz kalabilecekleridir. Ebeveynler artık yetişkin olmasına rağmen, ergenlik çağındaki en kötü anları onları rahatsız etmeye devam ediyor ve günümüzün gençleri de bir nevi aynı travmayı yaşıyor. Bu dizide fantastik anlamda bir miras var ama aynı zamanda ebeveynler kendilerini ergenlik çağındaki gençlerin taze, akıllı hareketlerinde gördükleri için hayatta da bir miras var. Ve bu dizideki çocuklar tüm bu doğaüstü saçmalıklardan geçerken ve mankafa gibi hareketler yaparken, sürekli tekrarlanan bir söz, "Hala okula gitmek zorunda olduğumuza inanamıyorum," cümlesinin bir versiyonudur. Bu, pek çok öğrencinin sahip olduğu bir şeydir. Son yıllarda pandeminin varoluşsal dehşeti, iklim felaketi ve şiddetteki artışların birleşimiyle dile getirilen bu sözler. Bunu akılda tutarak, Goosebump ekibinin burada yaptığı şey oldukça dikkate değer, çılgın bir korku serisini alıp onu yankı uyandıran bir hale getirerek korku ve duyguyu karıştırmayı başardı.